Arkadaşlar merhaba. Şimdiki videoda da Wireshark üstünde TLS 1.2 ve TLS 1.3 trafiklerini nasıl çözebileceğimizi, yani şifre çözme işleminin, decryption işlemini nasıl yapacağımızı adım adım anlatacağım. Burada özellikle pratik olması adına çevresel değişkenler bölümünde, environmental variables bölümünde bizim daha önceden eklediğimiz SSL keylog file denen bir variable var ve bu değişkeni de masa üstünde bulunan keylog file txt dosyası şeklinde bir txt dosyası oluşturdum. Ve tabii şu an arka planda benim bir browser'da Chrome üstünde internet erişim sürecim devam ediyor. Ve birkaç sayfaya bağlayayım. Ne olduğu çok önemli değil. Burada önemli olan nokta benim bu bağlantıyı sağladığım an itibariyle browser'da arka planda örneğin bir Wikipedia erişim sağladığımda arka tarafta client handshake ve server handshake gibi parametreler meydana geliyor. Şimdi client handshake ve server handshake gibi secret'lar arkadaşlar çok kritik. Yani client handshake traffic secret dediğimiz şey client'tan sunucuya giden handshake mesajını şifreleyen bir pratik. Sunucu handshake traffic secret dediğimiz ise sunucudan client'a gelen handshake mesajını şifreleyen bir anahtar. Tabii ki client traffic secret 0 ve server traffic secret 0 çok daha kritik konular. Çünkü handshake işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz secret anahtarla istemci yani client gönderdiği application datasını koruyor arkadaşlar. Sunucu tarafındaki secret ise özellikle sunucudan gelen uygulamanın şifrelenmesi için kullandığımız bir pratik. Tabii Wireshark burada özellikle ben birazdan ayarı da göstereceğim. Bu konfigürasyonu yaptıktan sonra buradaki txt dosyasının yolunu şöyle tekrardan bakınız kopyalıyoruz arkadaşlar. Buradaki ayar bitti. Bir de Wireshark tarafında Preferences noktasında burada bizim protokoller bölümünde çok aktif olarak kullandığımız alandır. TLS noktasında bakınız aynı yolu ben buraya ekledim. Buraya eklediğimi an itibariyle şifrelemeyi çözüyor. Ben şimdi eklememiş gibi düşünüyorum ve apply OK diyorum arkadaşlar. Ve şu an arka plandaki HTTP2 trafiği analiz etmeye çalışıyorum. Ve bu arkada bakınız 13.157 tane paket var yaklaşık ve bunlardan sadece %0'ı gözüküyor. Ama ben olur da burada preference noktasında protokol bölümünde demin var olan TLS bölümüne ilgili txt dosyasını ekler ve uygularsam arka planda bakınız anlık olarak orada bulunan yani buradaki dosyanın içerisinde bakınız şişmeye devam edecek. Buradaki biraz bekledikten sonra buradaki karakter sayısı çokça artacak. Arttıkça farklı web sayfalarının kendi arasında veya ilgili session'ın secret anahtarını da elde ediyor ve dolayısıyla Wireshark otomatik olarak ilgili noktada HTTP trafiğini yakalayabiliyor. Bakınız burada data artık application olarak gözüken application data encrypted data olarak gözüken taraf burada arkadaşlar açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer konuda benim burada yapacağım arkadaşlarım özellikle preference noktasında göstergeyi düzeltelim. Yani layout'u düzeltelim ve biz burada paket byte diyelim. Paket byte noktasına geldiğimizde bakınız sağ tarafta neyi görüyoruz? Decrypted TLS, Decompression Header. Yani aslında şunu bileceğiz. Yani TLS trafiğinde biz şifreleme yaparken aslında aynı zamanda compression da yapıyoruz. Yani compression demek sıkıştırma. Sıkıştırma artı şifreleme yapıyoruz ve bu analizde HTTP2 analizinde yani TLS'i decrypt ettiğimiz analizde biz buradaki datanın bakınız arkadaşlar 723 byte'lık toplam frame'in şuradaki frame'in 640 byte'ının sadece decrypted bölüm olduğunu ve bakın açık bir şekilde ortada gözüktüğünü, decompressed header'ın da aynı şekilde bakınız alanının yerine dahil 523 byte nereye kapsıyor, 640 byte nereye kapsıyor çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Sonuç itibariyle Wireshark bize client olarak client tarafından sunucu arasında yani bir web sayfası arasındaki TLS trafiğini, TLS 1.2 ve 1.3 trafiklerini nasıl decrypt edeceğimizi, şifresini çözeceğimizi ortaya koyuyor. Burası çok önemli bir pratik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.